Bugünkü tarifimde sizlere Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan çok lezzetli bir sömelek köftesi tarifi hazırladım. İftar ya da davet sofralarınıza da çok yakışacak, az malzemeli, çok da lezzetli bir tarif oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Sömelek köftesi yapımı için ilk olarak derince bir kasenin içerisine 200 mililitrelik su bardağıyla 1 bardak köftelik ince bulgurumu koydum. Ardından üzerine şöyle yine 200 mililitrelik bardak ile sıcak su ekledim. Sıcak su ekledikten sonra hemen karıştırıyorum ki tüm ince bulgur güzelce ıslansın ve tamamı güzelce şişsin. Böyle üzerini kapatarak yaklaşık 10 dakika boyunca kenarda beklettim. Sıcak suyla ıslattığımız ince bulgurlar 10 dakika bekleyince sizin de gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar ve şiştiler. Bu aşamada karıştırarak içerisine 1 çay bardağı da irmik ilave ediyorum. Ardından içerisine 200 gram olacak şekilde yağsız ve 2 kez çekilmiş olan kıymayı ilave ediyorum. Bir tane yumurtayı da ekledikten sonra içerisine şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde de un ekledim. Burada da 1 tatlı kaşığı biber salçam var. Onu ekliyorum ve ardından tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Ben içerisinde kimyon, karabiber ve tatlı kırmızı toz biber kullandım. Sizler damak tadınıza göre miktarları arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri ilk aşamada kaşıkla karıştırarak sonrasında da elimle yoğurarak sömelek köftemi hazırlamaya başlıyorum. Sömelek köftesinin haşlarken dağılmaması için yoğurma aşaması çok önemli. Tüm bu malzemeyi en az 5-6 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Ben bu aşamada kase içerisinde yoğurdum. Sizler dilerseniz tepsi içerisinde de yoğurma işlemini yapabilirsiniz. Şöyle bastıra bastıra tüm malzemeyi macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya da özen gösterelim. 6-7 dakika boyunca yoğurduğum sömelek köftesinin harcı da gördüğünüz gibi macun kıvamında oldu ve güzelce toparlanıyor. Bu kıvamı geldikten sonra artık köftemize şekil verebiliriz. Sömelek köftesine şekil verirken ara ara elimizi de ıslatmak için şöyle küçük bir kase içerisinde su alalım ve küçük parçalar kopararak ilk önce elimizle sıkıştırıp sonrasında avuç içimizde böyle yuvarlayarak sömelek köftelerimize şekil verelim. Ara ara elinizi de ıslatırsanız şekil verme işlemi daha kolay olacaktır. Sömelek köftesi davet sofralarınıza ya da iftarda davet ettiğiniz misafirlerinize yapabileceğiniz hem yapımı oldukça kolay aynı zamanda da çok lezzetli bir tarif oluyor. Sizlerin de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, tüm köfteleri bu şekilde şekil verdikten sonra sıra geldi haşlama işlemine. Haşlarken de mutlaka geniş yayvan bir tencere kullanalım. Güzelce bol suda haşlamaya özen gösterelim. Şimdi suyum kaynadıktan sonra içerisine ben 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tane küçük limonu sıkarak güzelce karıştırıyorum. Ardından şekil vermiş olduğum köftelerimi şöyle teker teker kaynamış suyun içerisine alıyorum. Bu ölçülerle yapmış olduğumuz tüm köfteleri tek bir aşamada bir kez kaynatarak haşlama işlemi yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası köfteleri sıcak suya koyduktan sonra ilk aşamada karıştırmayın. Benim de yaptığım gibi tüm köfteleri sıcak suyun içerisine koyduktan sonra şöyle iki tarafından tencereyi sallayarak kenarda kaynamaya bırakın. Sömelek köfteler kenarda kaynarken ben de bu arada yoğurdumu hazırlayacağım. 4 yemek kaşığı kadar yoğurdun içerisine bir tane büyükçe diş sarımsağı ve birazcık da tuzu alarak güzelce çırparak kenarda bekleteceğim. Servis aşamasında çok sulu olmayan yoğurt kullanırsanız daha lezzetli ve daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi çırpılmış yoğurdum kenarda beklerken ben de kaynamaya başlayan sömelek köftelerimi şöyle bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Bu arada ocağınızın altı da harlı ateşte olmasın. Orta ateşte ve yavaş yavaş yaklaşık 10 dakika boyunca köftelerimizi haşlayarak pişireceğiz.
Köfteler kenarda haşlanırken biz de ayrı bir tavanın içerisine bir dolu yemek kaşığı olacak şekilde tereyağını alıp eritelim. Ardından içerisine birer tatlı kaşığı olacak şekilde domates ve biber salçası ekleyelim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle karıştırarak güzelce tereyağında salçayı kavuralım. Bu aşamada tavamın altı da kısık ateşte. Kısık ateşte kenarda bekleterek ara ara da sömelek köftelerimi karıştırarak pişirme işlemine devam ettim. Sizin de gördüğünüz gibi güzelce yoğrulduğu için hiçbir şekilde kaynarken köftelerimiz dağılmadı. Şimdi de kavurmuş olduğum köftenin içerisine bir çay kaşığı olacak şekilde tuzu ve bir tatlı kaşığı da kuru naneyi ilave ediyorum. Bu karışıma kuru nane çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra da kenarda kaynayan sömelek köftemin suyundan bir kepçe olacak şekilde salçanın üzerine ekliyorum. Bu sayede salçalı sosumuz da ayrı bir lezzetli olacaktır. Şöyle suyunu ekledikten sonra da güzelce karıştırıyorum ve sonrasında da sömelek köftelerimi salçalı karışımın içerisine alarak güzelce soteleyeceğim. Sömelek köftelerini toplamda 10 dakika boyunca orta ateşte ve ara ara da karıştırarak güzelce haşlayıp pişirdim ve kenarda hazırlamış olduğum salçalı sosumla buluşturarak bunun içerisinde de şöyle 1-2 dakika çevirerek soteleyeceğim. Kaynayan tüm köfteleri sosun içerisine aldıktan sonra da şöyle nazik hareketlerle yavaşça dağıtmadan karıştırmaya özen gösterelim. Tüm köfteler sosa güzelce bulaştıktan sonra da yani toplamda 1-2 dakika sonrasında da artık kenara alacağım ve yoğurtla buluşturarak servise hazır hale getireceğim. Servis tabağının içerisine sosla buluşturmuş olduğum sömelek köftelerinin tamamını döküyorum ve ardından üzerine öncesinde hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. Ben servis ederken sarımsaklı yoğurdu direkt köftelerin üzerine dökmeyi tercih ettim. Sizler dilerseniz kenara ayrı bir kase içerisine alarak içine batırarak da bu şekilde de tüketebilirsiniz. En son aşamada üzerine de biraz pul biber ve biraz da kuru nane serpiştiriyorum ve bu şekilde servise hazır hale getiriyorum. Gerçekten yapımı oldukça basit, az malzemeli ama çok da lezzetli bir tarif oluyor. Bu tarifi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.